Dünyanın en korkunç 10 yerinden birine, Hayaletli Tepe'ye hoş geldiniz. Asıl adı Batumaung Savaş Müzesi olan bu yer, National Geographic tarafından dünyanın en lanetli, en hayaletli yerleri listesinde başı çekiyor. Girişte şöyle bir harita veriyorlar. 38 ringgit, yani yaklaşık 400 lira. Bir tık pahalı bence bir müze için. Yabancıları güzel burada ütülüyorlar. Yapacak bir şey yok. Bir daha Penang'a nerede geleceğiz? Buraları nerede göreceğiz? Burası çok vahşi hikayelerin yazıldığı, Japonlar tarafından 2. Dünya Savaşı'nda işkence adası olarak kullanılan bir bölge. Buraya Hayaletli Tepe denmesinin sebebi de o kadar çok asker ölmüş ki hala burada ruhları dolaşıyor diyorlar. Malaya Border Checkpoint. Yani o zamanki adıyla Malezya. Burası kontrol noktası. Şurada hemen girişte bir asker şöyle duruyor. Girelim bakalım içeri. Bu arada çok sinek var. Önce bir sinek ilacı sıkacağım kendime. Sonra devam edelim. Hala o zamandan kalma, yani 2. Dünya Savaşı'ndan kalma masalar, oturma yerleri. O yüzden mesela dokunmayın, üzerine oturmayın diyor. Çünkü tarihi eser niteliğinde. Şurada General Tomohiko Yamashita dinlenirken diyor 1941. Yani 2. Dünya Savaşı'nın böyle en cafcaflı olduğu zamanlar. Burada ne diyor? Dikkat, üzerinize ağaç dalı düşebilir diyor. İyi de ne yapacağız ki? Ağaç dalı düşse nasıl koruyacağım kendimi? Bu uyarılara hasta oluyordum ya. Dikkat, işte dağdan taş yuvarlanabilir. Dikkat, ağaç dalı düşebilir. Hadi yılan uyarısını anladım biraz önce. Tamam, evet, çok yaklaşırsan sokar, zehirli yılan öldürür falan ama yani ağaç dalı düştü mü düştü, yapacak bir şey yok. Takdir ilahi der geçeriz. Ne yapabiliriz ki yani? Nasıl engelleyebilirim ki? Şöyle sanırım koğuşlar, koğuş kapıları. Neymiş? Abdülkadir bin Hacı Seyik Fadzir Datuk Paduka. Abi isme bak ya. Meksikalılar gibi, İspanyollar gibi. Bilmem ne Rodriguez, Pedro, bilmem ne Cartçurt falan filan. Böyle oluyor ya 7-8 tane isimleri. Bu arada burada paintball şeyi de düzenliyorlarmış. Ben de anlamadım abi. Yani böyle bir müzede paintball niye düzenlersin ki? Bunu giyip fotoğraf çekilebiliyormuşuz. Çekilelim bari. Şöyle o döneme ait, 2. Dünya Savaşı'na ait üniformayı giydim. Değişik bir hava kattı ha. Şu bombalardan da bağlarsam vücudumu daha da efsane olacak. Tabii o zaman Amerika'nın politikası durumu farklıydı. Dünyaya kan kusturan bir Hitler, bir Nazi gerçeği vardı. Amerika o zaman ciciydi tabii. Şimdi tam tersi oldu. O yüzden o dönemki misyonla şu dönemki misyon çok farklı. Buradaki yerel halk geceleri infaz edilen askerlerin çığlıklarının duyulduğunu söylüyorlar. Çünkü Japonlar burayı bir işkence kampı, işkence adası olarak kullanıyorlarmış 2. Dünya Savaşı yıllarında. İnsanları bu şekilde şu zincirlerle kollarından buraya çarmıha geriyorlarmış, bağlıyorlarmış. Bu şekildeki gibi. Yine o dönem giyilen üniformalar. Burada da o döneme ait gazete küpürleri ve yazılar. El yazısıyla yazılmış mesela mektuplar. Artık iyice paslanmış o döneme ait tüfeklerin parçaları. Dinamit düzenekleri var bak. Böyle. Buradaki yeraltı tünellerinde kaybolan insanlar olduğu söyleniyor. Belki de hala bu yeraltı tünellerinde bulunamayan cesetler var. Savaştan nefret ediyoruz yazısı. Tam da bugünlerde ne kadar anlamlı. Amerika, İsrail ve İran savaşından dolayı. Ama insanoğlu yine kudurdu, yine kan dökmekten bıkmadı. Her zamanki gibi hiçbir zaman ders almıyoruz. Niye böyle işkenceler, katliamlar, ne gerek vardı? Amerika'nın o dönem attığı bombalar, atom bombaları. Küçük oğlanla şişman adam. Maalesef kirli tarihler. Şurada tulumba gibi koymuşlar ve kocaman bir el bombası maketi.
Şurası herhalde tünellerden birisi olabilir. Böyle daracık. Ne kadar basık ve korkunç. Düşünün, buralarda ne askerler öldü, ne mücadeleler, göğüs göğüse, süngüyle savaşlar yaşandı kim bilir. Çok da değil aslında. Bundan yaklaşık kaç yıl önce oluyor? 55, 25, işte 80 yıl önce falan. O dönemden kalma bir şişe. Burası da tünelin bir ucu. Şöyle daracık bir tünel var mesela. Kaçış tüneliymiş burası. Şuradan 7 metre ya 9 metre gidiyorsun, sonra oradan yukarı tırmanıyorsun. Şurada kocaman bir süngülü tüfek. Yani şu tüfeği nasıl taşıdınız ya o dönem? Şuna baksana, insan boyunda resmen. O dönem ölen askerlerin postalları. Hepsi birer tarih. Tarihe dokunuyoruz şu an. O zamanki sırt çantası. Buralar neymiş böyle? James Tate'miş bunun adı. Hala acaba ölen askerlerin ruhları buralarda dolaşıyor mu? Buradaki yerel halka göre hala çığlıklarını duyuyorlarmış. Buradan bir çıkalım bakalım. Çok basık ve sıcak. Havasız, daha doğrusu sıcak değildi. Dışarıya göre bir tık serin. Şuraya da yazı asmışlar. Dikkat, her bir adım bir bombayı tetikleyebilir diye. Al bir ilginç uyarı daha. Ne yapabilirim ki? Şunlar tünellerin havalandırma boruları. Aşağıya inelim bakalım. Burası da ateş alanı. Böyle mevziler sanırım. Bu da hava savunma bataryası. Hala bu alanda bu bir tuzakları ya da mayın olabilirmiş. Uyarılarda öyle diyor. Çok ilginç. Yani 80 yıldır herhalde hala buradaki bu bir tuzakları ya da mayınları temizleyememişler. O yüzden bu alanı kesinlikle geçmeyin diyorlar. Burası da işkenceci Japon subayın işkence yaptığı oda. Bakın, böyle insanları bağlayıp kafasına çuvalı geçirip sorgulayan ya da işkence yapan subay. Bakın hala duvarda mermi izleri var. Şu an bir mermi izine dokunuyorum. Çok ilginç. Tarih, 80 yıllık bir tarih. Aynı bizim Çanakkale'deki gibi ya. 15.000 askerin öldüğü o dönem Burma-Siyam Demiryolu, diğer adıyla Ölüm Yolu. Bu da Bob Smith'miş. 26 yaşında. Burası da War Zone dedikleri yer. Yani anladığım kadarıyla paintball yapılan yer. Müzenin ortasına paintball yapmışlar, ilginç. Hem savaşa hayır dersin, duvarlara yazı yazarsın, bir yandan da burada paintball, savaş temalı oyun. O da ilginç. Bunlar da tepenin şimdiki koruyucuları. Beni görünce kaçtılar direkt. Bir de oraya çişini yaptı. Savaş bataryasına bak ya, kocaman, dev. Çoğu yerini gezdik. İlginç bir yer ya. Gerçekten çok korkunç acılar yaşanmış. Kötü bir yer. İnsanlar hiç uğruna savaşmışlar. Saçma sapan ideolojiler uğruna. Aynı şu an günümüzde olduğu gibi. Yani savaşa hayır. Kesinlikle savaşa hayır.